Herkese merhaba. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Sizlerden gelenler bölümüne başlıyoruz. Bu bölümde sizlerden gelen soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bu bölümün ilk sorusu borsaya başlamak için ne kadar paraya ihtiyacımız var? Gelin bugün bu soruyu konuşalım. Konu borsaya yeni yatırım yapmaya başlamak olduğunda insanlardaki sorunlardan bir tanesi ya benim çok az param var. Hani bu kadar az parayla borsaya girilir mi? Ya da en genel haliyle borsaya ne kadar parayla girmeliyiz sorusu. Şimdi burada tabii ki çok farklı cevaplar ve çok farklı yöntemler var. İnsanların çok farklı dediği şeyler var. Ama ben kendi tecrübeme ve diğer tecrübeli insanlara sorduğumda şu cevabı aldım. Enteresan bir şekilde belki de dünyada tek olabilir bu alanda borsa. Ne kadar az paranız varsa o kadar iyi. Evet, gerçekten ne kadar az paranız varsa, ne kadar az parayla giriyorsanız borsaya o kadar iyi. Peki neden? Çok basit bir açıklaması var. Şimdi şöyle düşünün, araba kullanmayı öğreneceksiniz. Arabayı küçük, eski bir arabayla öğrenmek var. Bunda yapacağın kazalar çok da önemli değil. Tabii ki önemli ama çok da önemli değil. Ne bileyim, farını vurdun, olabilir. Yani ne yapacaksın? İşte arka tamponunu vurdun, ne olacak ki? Yani tabii ki önemli ama çok fazla önemli değil. Bir de araba kullanmayı son model inanılmaz iyi bir arabada öğrenmek var. Orada hani farını vurduğun anda olabilecek sıkıntıyı düşünebiliyorsunuzdur. Aslında borsa da böyle bir şey. Ne kadar az parayla girerseniz, ne kadar az parayı ilk başta kaybederseniz ki çünkü ilk başladığınızda kaybetme ihtimaliniz çok yüksek. Çok doğal olarak yani yeni bir şeyin içine giriyorsunuz, yeni bir tecrübe edinmeye başlıyorsunuz. Burada ne kadar az parayı kaybederseniz sizin için ileride borsaya karşı yatırım yapma isteğiniz o kadar çok olacaktır. Çünkü düşünün girdiğiniz borsaya tamamen sallıyorum elinizde 300 bin lira para var. Ki ne yazık ki biz bu hikayeleri de duyuyoruz. Bu 300 bin lira para sizin yaptığınız yanlış yatırımlarla, sizin bilmediğiniz için yaptığınız yatırımlarla, bilmediğiniz için inandığınız insanlarla yaptığınız yatırımlarla 150 bin liraya düştü. Şimdi biz size sonrasında abi gel borsaya yatırım yap dediğimizde siz tabii ki borsa kumar, borsada para kazanamazsın diyebilirsiniz. Ama diğer şekilde düşünün, tamamen sallıyorum 5 bin lirayla girdiniz. Hatta 5 bin lira bile fazla, 1000 lirayla girdiniz. Burada kaybedeceğiniz para aslında sizi çok da üzmez. Ya tabii ki zar zor biriktirdiğiniz para, tabii ki kaybettiğiniz üzülürsünüz ama şimdi 300 bin lirayla düşündüğüm zaman hani 1000 liralık paradaki kaybınız çok fazla üzmez. Bunu aslında tecrübe için harcadığınız para olarak düşünün. Bu açıdan baktığımızda ne kadar az para olursa o kadar iyi. Çünkü özellikle bana mesela genç arkadaşlarımız da diyor, 16 yaşında, 18 yaşında arkadaşlarımız da diyor, abi borsaya girmek istiyorum, çok az param var, girebilir miyim? Girebilirsin. Yani 16 yaşına giremezsin, ailenin imza atması lazım, o ayrı bir konu ama girebilirsin. Zaten ben ve etrafımda duyduğum çoğu insanın çok az paralarla girdik. Hani kimse böyle şey girmedi. Benim 300 bin liram vardı koydum işte anında büyüdü diye girmedik. Ben şahsen hatırlıyorum ilk yatırımımı 2,5 lira olan bir hisseyle ki kendisi şu anda 7 lira. Bunun da acısını hala düşündükçe çekerim. 200 tane alarak yaptım. Yani ne yapıyor? Toplamda 500 lira para yapıyor. 500 lira parayla girdim ben. Sonrasında işte 2,60 oldu diye sevinerek sattım. Ondan sonra başka yatırımlar yaptım. Arada para kaybettim. Çünkü dediğim gibi başlangıçta para kaybedeceksin. Bu işin doğasında var. Dediğim gibi ne kadar az para kaybedersen ilerleyen zamanda senin bu yatırıma karşı bakış açın o kadar hani iyi olacak. Burada tabii şu soru da olabilir. Hocam demo hesapla girebilir miyiz? Ya demo hesapla olabilir mi? Demo hesapla denenebilir mi? Demo hesap ne bu arada onu söyleyeyim. Para olmadan kendiniz hani sanal parayla yatırım yapma. Ya çok da tavsiye etmiyorum. Şundan dolayı çok da tavsiye etmiyorum. Şimdi para gerçek olmadığı zaman yani o 500 lira bile gerçek olmadığı zaman sizin verdiğiniz kararlar çok daha rahat olacak. Yani bir sıkıntı oldu diyelim sanal parayla sat, sanal parayla al. Hani burada çok da fazla o heyecanı yaşayamazsınız. Yani gerçek para kaybetmenin insanda verdiği bir heyecan, bir hani psikolojik bir durum var. Sizin onu öğrenmeniz lazım aslında. Bu küçük parayla öğrenmeye çalıştığınız ilk şey bu. Çünkü haberler gelecek, kötü haberler gelecek. Siz diyeceksiniz ki ya benim bu hisseyi satmam lazım, şunu yapmam lazım. Sanal para olduğu zaman ya ben şahsen öyle olurum. Ben hiçbir zaman sanal parayla yapmadım. Belki yapanlar sizden varsa tavsiye edebilirsiniz ama yani kötü haber geldi. Sanal param 300 kaybetti. Ne olacak ki yani? Sanal para yani sonuç itibariyle sanal. Ama gerçek olduğu zaman ya o 300 lira bile, hani o 200 lira bile gerçekten hani sizde şey hissiyatı yaratıyor. Ya para kaybediyorum. Hani bir şey yapmam lazım. Ne yapabilirim? Hani bu araştırma yani sizi zorlamaya başlıyor. O sebepten ben çok hani başlangıçta demo hesapların düşünmüyorum. Yani dediğim gibi ne kadar küçük olursa olsun yine de gerçek parayla işlem yapın. Gerçek parayla işi öğrenin. Bu her zaman daha iyi bir seçenek. Şimdi burada tabii bazı arkadaşlarımızın ya küçük parayla yatırım yapsak ne olacak diye düşündüğünü anlayabiliyorum. Ama şunu bilmeniz lazım. Yani ne 100 liraların ben 1000 lira olduğunu, oradan 10 bin lira olduğunu, oradan 100 bin lira olduğunu gördüm.
Dediğim gibi herkes küçük paralarla başladı. Piyasada gördüğünüz, piyasada sevdiğiniz isimlerin %90'ı bu işe zaten küçük paralarla başladı. Ki en mantıklı olan da bahsettiğim gibi işi öğrenme aşamasında küçük paralarla başlamak. Burada aslında küçük paralarla başlamanın değerini gösteren güzel bir hikaye de anlatayım. Bir gün Warren Buffett asansörde işte insanların yanında böyle duruyor ve yerde bir penny var. Penny'yi de şöyle tanımlayayım size. Dolardaki en düşük para birimi. Yani olabilecek en düşük para birimi. Şu an değerini tam olarak bilmiyorum ama yazarız yukarıya ne kadar değer olduğunu. Yerde bir penny var. İnsanlar Warren Buffett'a bakıyor. Warren Buffett insanlara bakıyor. Ve insanlarda hani şey düşüncesi var. Ya Warren Buffett herhalde eğilip de bir penny'yi almaz. Penny'yi almakla uğraşmaz diye bir düşünce var. Asansör açılıyor. Warren Buffett tam çıkarken o penny'yi eğiliyor ve alıyor. İnsanlar ona şaşkın şaşkın bakarken de şunu söylüyor. Bu gördüğünüz penny benim bir dahaki milyar dolarımın başlangıcı olabilir. Aslında hikaye tam olarak bu. Yani sizin o küçük diye gördüğünüz, yatırıma başlamayayım diye düşündüğünüz para belki de 5 sene sonra, belki de 10 sene sonra sizin servetinizin başlangıcı olacak. O yüzden kesinlikle hiçbir parayı küçük veya hiçbir parayla yatırım yapılmaz diye düşünmeyin. Ne kadar birikim yapabiliyorsanız yapın, ne kadar borsaya yatırım yapabiliyorsanız yapın. Bunların hepsi bir öğrenme aşaması ve göreceksiniz ki o sizin 5 sene sonra küçümsediğiniz para sizin servetinizin başlangıcı olacak. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu yeni bir bölüm. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Yorumlar kısmına merak ettiğiniz, borsa ile ilgili, yatırımla ilgili veya her şeyle ilgili aslında. Kanalımızda hayat ve yatırım olduğu için çok hayatla ilgili şeyler yapmıyoruz ama her şeyle ilgili soru sorabilirsiniz. Bir dahaki bölümde sizin sorularınızdan bir tanesiyle karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yeni bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.